Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Endokrin sistem ilaçları grubunda yer alan Levothyron, 25, 50, 75 ve 100 mikrogramlık 50 veya 100 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Levothyron tabletin etken maddesi levotiroksin sodyumdur. Levothyron tablet nedir, ne için kullanılır? Levothyron'un etken maddesi olan levotiroksin, tiroid bezinin hastalıklarında ve işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sentetik bir tiroid hormonudur. Etkisi tiroid tarafından salgılanan doğal hormonlar ile aynıdır. Levothyron tablet, normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu goitrı tedavi etmek için, cerrahi sonrasında goitrın nüksetmesini önlemek için, tiroid bezi yeteri kadar çalışmadığında doğal tiroid hormonlarının işlevini yerine getirmek için ve tiroid kanseri olan hastalarda tümörün büyümesini baskılamak için kullanılır. Levothyron ayrıca hormonların aşırı düzeyde üretimi antitiroid ilaçlarla tedavi edildiğinde tiroid hormon düzeylerini dengelemek amacıyla da kullanılır. Levothyron tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doktorunuz muayeneler ve laboratuvar testleri sonucunda size en uygun dozu belirleyecektir. Genellikle düşük bir dozda tedaviye başlanır ve tam doza ulaşana kadar 2 ila 4 haftada bir doz arttırılır. Tedavinin ilk haftalarında doz ayarlamasını yapmak için bir takım laboratuvar testleri yaptırmanız gerekecektir. Tiroid fonksiyonu normal olan hastalarda iyi huylu goitr tedavisinde günlük doz 75 ila 200 mikrogram arasındadır. Cerrahi sonrasında goitrın nüksetmesini önlemede günlük önerilen doz yine 75 ila 200 mikrogram arasındadır. Tiroid kanseri olan hastalarda tümör büyümesini baskılamada günlük 150 ila 300 mikrogram kullanılır. Aşırı hormon üretimi antitiroid ilaçlar ile tedavi edildiğinde tiroid hormon düzeylerinin dengelenmesi için günlük 50 ila 100 mikrogram kullanılır. Tiroid bezi yeteri kadar çalışmadığında doğal tiroid hormonlarının yerine geçerek işlemin sürmesini sağlamada erişkinlerde başlangıç dozu 25 ila 50 mikrogram, idame dozu 100 ila 200 mikrogram arasındadır. Çocuklarda ise başlangıç dozu 12,5 ila 50 mikrogram, idame dozu ise 100 ila 150 mikrogramdır. Tedavinin süresi Levothyron'u kullandığınız duruma göre değişir. Bu nedenle ilacı ne kadar süre kullanmanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir. Genellikle hastaların tedavisi yaşam boyu devam eder. İlacın her bir dozu sabahları kahvaltıdan en az yarım saat önce aç karnına tercihen bir miktar sıvı ile alınır. İlacın bebeklerde kullanımında başlangıç dozu ilk 3 ay kilogram başına 10 ila 15 mikrogramdır. Daha sonra doktorunuz dozu çocuğunuza göre ayarlayacaktır. Bebeklere doz günün ilk öğününden en az yarım saat önce tek seferde verilir. Tabletler ezilip bir miktar su ile karıştırılarak sıvı ile verilir. Karışım her zaman hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla Levothyron kullanırsanız nabızda hızlanma, endişe, huzursuzluk ve istemsiz hareketler gibi belirtiler görülebilir. Levothyron'un bir dozunu kullanmayı unuttuysanız, unuttuğunuz tableti de göz önünde bulundurarak 2 doz içmeyiniz. Ertesi gün normal günlük dozunuza devam ediniz. Levothyron tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Tedavi edilmemiş adrenal bezi, hipofiz bezi işlev bozukluğu veya tiroid hormonlarının aşırı üretimi durumunda, akut kalp hastalığında ve gebelikte Levothyron tablet kullanılmaz. Levothyron tablet bazı ilaçlarla etkileşime geçebilir. Bu nedenle kullandığınız ilaçları mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Levothyron tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Kusma, aşırı terleme, kas zayıflığı, kas krampları, sıcak basması, ateş ve kilo kaybı gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkilerden herhangi biri görülürse doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz birkaç günlüğüne tedavinize ara verebilir veya yan etkiler ortadan kaybolana kadar ilacın dozunu azaltabilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.